Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Kit Kellogg, Ukrayna'da barışın sağlanması için her iki tarafında küçük tavizler vermesi gerektiğini söyledi. Rus Dış İstihbarat Servisi ise NATO'nun Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den kurtulmak istediğini ve bunun için özel bir plan hazırladığını ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı nasıl bitirecek? Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Kit Kellogg dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çözüm için hem Kiev'in hem de Moskova'nın küçük tavizlerde bulunması gerektiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin şimdiden duruşunu yumuşatma sinyalleri verdiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de pozisyonunda değişikliğe gitmesi gerekeceğini belirtti. Ancak Zelenski, Washington-Moskova hattında kurulan doğrudan diyalogtan rahatsız. Ukrayna Cumhurbaşkanı, onların kendi ilişkileri olabilir ama Ukrayna hakkında biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikeli dedi. Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bulunduğu bir müzakere masası kurulması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Putin'i müzakere masasına getirecek bazı fikirleri olduğunu, ancak bunu şimdilik sır olarak tutmak istediklerini söyledi. Ons en de rest van de wereld. Putin geçen hafta müzakereye açık olduklarını söylemiş, ancak Ukrayna'da ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatıp meşruiyet sorununa dikkat çekmişti. Putin, müzakerelerde anlaşmaya varılsa bile Volodymyr Zelenski'nin imza yetkisi olmayacağını savunuyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Buna göre Zelenski'den kurtulmak isteyen NATO, ülkedeki yolsuzlukların ortaya döküleceği bir itibarsızlaştırma operasyonu hazırladı. İddiaya göre plan kapsamında özellikle Zelenski ve ekibinin yalnızca mühimmat alımına ayrılan 1,5 milyar dolardan fazla fonu zimmetine geçirdiğine dair bilgilerin yayınlanması hedefleniyor. Ayrıca hayatını kaybeden ancak hala hayattaymış ve cephede görev yapıyormuş gibi gösterilen 130 bin ölü Ukrayna askerinin parasal istikakını yurt dışına nasıl kaçırdığının kamuoyuna anlatılması planlar arasında. Peki sahada son durum ne? Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı İHA'lı saldırıları sürerken Moskova suikastla sarsıldı. Hedefte Özel Arbat Taburu'nun kurucusu Armen Sarkisyan vardı. Konutunda yaşanan patlamanın ardından Sarkisyan ve koruması yaşamlarını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.